Merhaba, bugün size pamuk makrome ile hazırladığım gül şeklinde çantayı anlatacağım. Çok şık bir çanta oldu. 310 gram pamuk makrome kullandım. İstiyorsanız polyester makrome de kullanabilirsiniz. Slim koton ipler kullanabilirsiniz. Takip ettiğim bir tane hesapta kağıt iple örülmüş hali gördüm. O da çok güzel. Kağıt ip de kullanabilirsiniz. Ben spagetti yani pamuk makrome ipini kullandım. Toplam 250 gram 250 metre 3,5 milimde tığ kullandım. 2 yumak alsanız ikinci yumaktan bu kadar ipiniz artacak. Çantayı detaylarıyla anlattım. Çanta sapı ve askı sizin isteğinize bağlı. İster yuvarlak kullanabilirsiniz, istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Farklı renklerde kullanabilirsiniz. Ben içine astar diktim. Astarlı ya da astarsız kullanabilirsiniz. Sonrasında ben buraya çıt çıt dikeceğim. Çantanın kendisini ördükten sonra geri kalan astar ve askı sap kısımları sizin zevkinize bağlı. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Örgü askı sapları da kullanabilirsiniz. Farklı renklerde hazırlayacaklarımı da size göstermek istiyorum. Burada simli pamuk makrome var. Burada bordo renkli hazırladığım var. Burada sap kısmını yapacağım artık. İçine yine astar diktim. Buradakine astar dikmedim videonun içerisinde gösterebilmek için. Delikli bir model olmadığı için astar dikmeseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. İçine koyduğunuz eşyalar düşmeyecektir. Burada da yeşil renkle çalıştım. Renklere göre istediğiniz renkte askı sapları kullanabilirsiniz. Benim çantada kullandığım askı sapı 14 santim. Siz daha küçüğünü bulabilirsiniz. Daha küçükleriyle de yapabilirsiniz. Ve kullandığım askı 110 santim. İçine de hem yıkanabilir hem de silinebilir bir astar diktim. İçinde herhangi bir şeyimiz aktığında makyaj malzemesi olabilir, krem olabilir. Onları temizlemek için daha kullanışlı bir astar dikmek istedim. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Şimdi artık taban bölümüyle çantamızı örmeye başlayalım. 2 tane parçaya ihtiyacımız var. Ben bir tanesini ördüm. Bunun üzerine size anlatmaya devam edeceğim. Parçamız 7 sıradan oluşuyor. Birinci sırada sihirli halka yapacağız ve sihirli halkanın içine 12 tane ikili trabzan yapacağız. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpi aldım ve döndürdüm. Ben bu şekilde yapıyorum. Sihirli halkanın birçok farklı yapılışı var. Siz de alıştığınız şekilde devam edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Tığla giriyorum. İpi aldım ve 3 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 12 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Tığın başına doladım ikili trabzan için. Halkaya girdim. Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. İkili trabzan için tığın başına doluyoruz. Halkaya girdik. İpi aldık. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 2 ilmeği birlikte alarak ikili trabzanlar yapıyoruz. Baştaki 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. Ondan sonra halkanın içine 11 tane daha ikili trabzan yapıyoruz ve 12'ye tamamlıyoruz. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Baştaki 3 zincirle beraber toplam 12 tane ikili trabzanımızı yaptık. Artık birinci sıramızı bitiriyoruz. Onun için de sihirli halkadan kalan ipi çekiyorum. Ortası kapanana kadar. En başta 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içine giriyorum. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. Bu şekilde birinci sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Birinci sırada 12 tane ikili trabzanımız vardı. İkinci sırada 24 tane ikili trabzan olacak. Her bir trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Sayımızı 2 katına çıkarmış olacağız. İkinci sıra için 3 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2 ve 3. Bu 3 zincirde yine bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladığım aynı yere 3. zincirin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Biliyorsunuz her bir tepeye 2 tane ikili trabzan yapacaktık. Bu şekilde 2 tane ikili trabzan yaparak başladık. Önden şöyle açıklamak istiyorum.
Trabzan tepeleri V harfine benziyor. Görüyorsunuz. 2 tane kanadı var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri arka yüzünde, örgünün arkasında, iç yüzünde. Biz burada parçamızı örerken trabzan tepesinin arka kanadına ve altındaki çizgiye batacağız. Şurada tekrar göstermek istiyorum. V harfine benziyor. Arkadaki kanadına giriyorum ve onun altındaki çizgiye giriyorum. Parçamızı bu şekilde öreceğiz. Şimdi ördükçe daha net anlaşılacak. Burada kaçırmamanız gereken nokta, biz burada 3 zincire battık. Yanındaki trabzan tepesine atlayabilirsiniz burayı. Burayı atlamıyoruz. Oraya atlarsanız eksik batmış olursunuz. Tığın başına doluyorum. Bir sonraki trabzanın arka kanadına girdim ve onun altındaki çizgiye girdim. Bu şekilde. İpi aldım. Yine ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yaptıktan sonra bir sonraki tepeye geçiyoruz. Ne yapacağız? Arkadaki kanadına ve onun altındaki çizgiye batacağız. İpi aldım, ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Anlaşılana kadar anlatacağım. Burada sadece arka kanada batsam ne olur? O zaman onu da göstereyim size. Bu şekilde boşluk görüntüsü olur. Bu boşluk görüntüsünü istemediğim için altındaki çizgiye de batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapınca bir sonraki trabzana geçiyoruz. Arka kanadına giriyoruz ve altındaki çizgiye batıyoruz. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonrakinin arka kanadına ve altındaki çizgiye girdim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Arka kanada ve altındaki çizgiye girdim. 2 tane ikili trabzan yaptım. V harf şeklinde görünüyor. Arkadaki kanada ve altındaki çizgiye girdim ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar arkadaki kanada ve altındaki çizgiye batarak 24 tane ikili trabzan elde ediyoruz. Burada neden arka kanatları batıyoruz? Çünkü artık parçamız bittiğinde, gülü yapmaya başladığımızda buradaki ön taraftaki kanatları kullanacağız. Burada işimize yarayacaklar için sadece arka kanatları batıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar arka kanada ve altındaki çizgiye batarak trabzanlarımızı yapalım. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve sonra bir sonraki trabzana geçiyoruz. Sıra sonunda görüyorsunuz bir tane trabzan tepesi kaldı. Arka kanadına ve altındaki çizgiye battım. Oraya da 2 tane ikili trabzan yaptım. Örgümü şu şekilde düzeltiyorum. Her bir sırada saymadan bir üst sıraya çıkmıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 tane ikili trabzana ulaşmışım. Artık sıramı bitirip bir üst sıraya çıkabilirim. Siz de saymadan ilerlemiyorsunuz. Sıra sonunda yine 1, 2, 3. zincirin içine, zincirler de V harfi şeklinde görünüyor. 3. V harfinin ortasına batıyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Burada biraz sıkılıyorum ki çok arada boşluk olmasın. İkinci sıramız da bu şekildeydi. Parçamız bittiğinde buradaki öndeki kanatları sonrasında kullanacağız. Burada da 12 tane ön kanat olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Zincirin altındakinden saymaya başlayabilirsiniz. Orası daha belirgin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zaten 24 tane ikili trabzanı yaptıysanız buradaki sayı da doğru şekilde olacaktır. Görüyorsunuz burada da her bir sıraya 3 zincir çekerek başlamışım. Bunları da bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Birinci sırayı yaptık, ikinci sırayı yaptık. Şimdi 3. sıradayız. 3. sıradaki işlemimiz ne olacak? Bir çift, bir tek yapacağız. Bir, 2, 3 zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha
ikili trabzan yapıyorum. Yani çiftle başlamış oldum. Burada yapacağımız işlem bir trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan yapacağız. Yani bir çift bir tek yapacağız. Tığın başına doladım. Battığımız yerler yine değişmiyor. Bir sonraki trabzanın arka kanadı ve altındaki çizgiye giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın arka kanadına ve altındaki çizgiye girdim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptım. Yani bir çift bir tek, bir çift bir tek. Çift yaptıktan sonra tek olarak devam ediyoruz. Bir sonrakinin arka kanadına battım, altındaki çizgiye battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bir sonrakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir çift yaptım, bir sonrakine bir tek yapıyorum. Bir sonrakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek. Bir sonrakine tek yapıyorum. Bir sonrakine çift yapıyorum. İçinizden bu şekilde sayabilirsiniz. Şu an çifti yaptım. İçimizden saydığımızı düşünelim. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir çift bir tek olarak devam ediyoruz. Yine battığımız yerler değişmeyecek. Arka kanada ve altındaki çizgiye batıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bir tane trabzan tepesi kaldı. Oraya da en son bir tane tek yapıyorum. Çiftle başladıysak tekle bitiyoruz. Siz sıra sonunda çiftle bittiyseniz arada kaçırdığınız bir şey olabilir. Yanlış batmış olabilirsiniz. Sıra sonunda 36 tane ikili trabzan olacak ve artık 3. sıramızı bitiriyoruz. 1 2 3. zincirin içine girdim, ipi aldım ve kaydırdım. Tekrar 4. sıraya çıkıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başlarken çiftle başlayacağız. Sonra teklerimizi yapacağız. Teklerimiz her sırada birer birer artacak. Burada bir çift bir tek yapmıştık. Burada bir çift iki tek yapacağız. Çiftlerimiz değişmeyecek. Hep bir çift yapacağız. Ama teklerimiz birer birer artacak. Şimdi bir çift yaptık. Sırasıyla 2 tane tek yapıyorum. Battığımız yerler trabzanın arka kanadı ve altındaki çizgisi. 3. zincirin yanından başlamayı unutmayın lütfen. Yoksa sayılarınız yanlış olur. Birinci teki yaptım. İkinci teki yaptım. Sonra yine bir sonrakine çift yapıyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonrakine tek, bir sonrakine tek yapıyorum. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek. Çiftimiz V harfine benziyor. Sonra sıralı şekilde teklerimizi yapıyoruz. 2 tane tek yaptık. Bir sonrakine çift yapıyoruz. Aynı yere 2 tane yapıyoruz. Arka kanada girdim. Altındaki çizgiye girdim. Birinci teki yaptım. Bir sonrakine ikinci teki yaptım. Ve yanına çift yaptım. Bir bütün parçamız bu şekilde ilerleyecek. 4 sıra kadar böyle detaylı göstermek istedim. Özellikle yeni başlayanlar için. Zaten örgüyü bilenler başını gösterdiğinde sonuna kadar ilerlemişlerdir. Bir çiftimizi yaptık. Yanına sırasıyla 2 tane tek yapıyorum. İki tekten sonra yine bir çift yaptım. Sırasıyla artık 2 tek bir çift yaparak devam edelim.
Başlarken bir çiftle başlamıştık. O yüzden biterken 2 tekle bitmemiz gerekiyor. Size yine trabzan sayısını vereceğim. Yeni başlayanlar kendisini kontrol ederek ilerleyebilirler. Sıra sonuna kadar geldim. En son bir çift yaptım. 2 tane trabzan kaldı. Zaten 2 tekle bitmem gerekiyor. Yine arka kanadına altındaki çizgiye batıyorum. Birinci teki yaptım. Ve bir sonrakine ikinci tek yapıyorum. Zaten düzgün şekilde ilerlediyseniz burada 2 tekle bitmeniz gerekiyor. Denk gelmediyse arada yanlış batmışsınız demektir. 2 tek yapacakken bir tek yapmış olabilirsiniz ya da üst üste çift yapmış olabilirsiniz. O yüzden size tekrar yine sayı vereceğim. 4. sırada 48 tane ikili trabzanımız var. Lütfen yeni başlayanlar sayarak ilerlesin. Yine sıra sonunda 1, 2, 3. zincirin içine giriyorum ve ipimi kaydırıyorum. Burada biraz sıkı yapıyorum ki dediğim gibi çok fazla arada boşluk görüntüsü olmasın. Örgü bilenler için detayını vermek istiyorum. Onlar sıra sonuna kadar, yani 7. sıranın sonuna kadar artık ilerleyebilirler. 1. 2. 3. 4. sırayı ördük. Artık 5. sıradayız. Her sırada tek sayısı birer birer artıyor biliyorsunuz. Başlarken çiftle başlıyoruz. Burada ne yapacağız? 5. sırada bir çift 3 tek. 6. sırada bir çift 4 tek. 7. sırada bir çift 5 tek yapacağız. Devam etmek istersek 8. sırada bir çift 6 tek yapacağız. Onun gibi tek sayısı birer birer artacak. Buradan sonra artık hızlı şekilde ilerlemek istiyorum ki zaten parçanın yapımı kolay. Hep birbirinin tekrarı. Sadece sayılara dikkat etseniz sizin için yeterli. Bizim zamanımızı alacak şey aslında buraya yapacağımız güller. Oralara daha çok zaman ayırmak istiyorum. O yüzden tekrarlarla sizi sıkmak istemiyorum. 5. sıraya 3 zincir çekerek başladım. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başlarken bir çiftle başlıyoruz. Sonrasında burada ne yapacağız? 3 tek yapacağız bu sırada. Hemen zincirin yanındaki trabzanın tepesinden başlamayı unutmuyoruz. Yeni başlayanlar kaçırırsa burayı kaçırırlar. Arka kanadı ve altındaki çizgiye girdim ve birinci teki yaptım. Bir sonrakine ikinci teki yaptım ve bir sonrakine üçüncü teki yaptım. Tekleri sırayla yapıyoruz. 3 tek yaptıktan sonra bir sonrakine çift yapıyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çift yaptıktan sonra 3 tane tek yapıyorum sırasıyla. 1, 2, 3. Birinci teki yaptım. İkinci teki yaptım. Ve üçüncü teki yaptım. 3 tekten sonra bir sonrakine çift batıyorum. Çiftten sonra sırasıyla 3 tane tek yapıyorum. Battığımız yerler değişmiyor biliyorsunuz. Arka kanada ve altındaki çizgiye batıyoruz. Beşinci sırada bir çift 3 tek, bir çift 3 tek. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Yine sıra sonuna kadar geldim. En son çifti yaptım. 3 tane trabzan kaldı. Zaten 3 tek yapmamız gerekiyor. Sırasıyla 1, 2 ve 3. tekimi yaptım. 3 tekle bitmediyseniz yanlış örüp örmediğinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Bu sırada toplam 60 tane ikili trabzanımız var. Yine 3. zincirin içine kaydırarak bu sırayı da bitiriyoruz. Bir üst sıraya geçeceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine çiftle başladık. Bu sırada ne yapacağız? Bir çift 4 tek yapacağız. Bir çift yaptık. Sırasıyla 4 tekle devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Battığımız yerler değişmediği için sürekli size aynı şeyi söylemek istemiyorum. Arka kanada ve altındaki çizgiye batıyoruz.
bir çift 4 tek yaptık. 4 tekten sonra bir sonrakine çift yapıyoruz. Bir çift yaptık ve 4 tek yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 6. sıramızda bu şekilde bir çift 4 tek, bir çift 4 tek yapıyoruz ve sıra sonuna kadar yine dolanıyoruz. Sıra sonunda yine size trabzan sayısını vereceğim. Yine sıra sonuna kadar geldim. 4 tane trabzan kaldı. Zaten 4 tane sırasıyla trabzan örmemiz gerekiyor. 4 tekle bitmemiz gerekiyor. Bu sırada 72 tane ikili trabzan var. 4 tek, bir çift. 6 tane ediyor. 12 tane zaten grubumuz vardı birinci sırada biliyorsunuz. 12 çarpı 6 72. Toplam 72 tane ikili trabzanımız var. Sıra sonunda yine 3. zincirin içine kaydırıyorum sıkı şekilde. Ve artık son sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. Son sıramız bir çift 5 tek sırası. Yine arka kanada ve altındaki çizgiye batıyorum. Sırasıyla 5 tek yapacağız. 3 4 ve 5. 5 tek yaptık. Sonra bir sonrakine çift yapıyoruz. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir çift yaptık. Sırasıyla 5 tek yapıyoruz. Arka kanada ve altındaki çizgiye batıyoruz. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde ilerleyeceğim. Bir çift 5 tek yaptığımız için 7 çarpı 12 yapıyoruz. Yani bu sırada da toplam 84 tane ikili trabzanın olması gerekiyor. Sıra sonunda yine sağlamasını yapacağım. Tek tek sayacağım. 84 tane ise artık sıra sonumu yapıp bitireceğim. 5 tek yaptığım bir çift yapıyorum ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar geldik. 5 tane tekimiz var. Sıra sonlarını bilerek bu şekilde gösteriyorum. Bir çiftle başlamıştık. 5 tekle bitiyoruz. Yani doğru şekilde ilerlemişiz. Sırasıyla 5 tekli yapıyorum ve artık bu sırayı bitireceğiz. Siz büyütmek isterseniz nasıl yapacaksınız onu size şimdi anlatacağım. Bu şekilde 5 tek bir çift olarak bitirdim. Sıra sonunda 84 tane ikili trabzanım var. Artık düzgün bir bitiş yapıp parçamızı bitireceğiz. İkinci parçamızı da bitirmiş olacağız. Siz devam etmek istiyorsanız, büyütmek istiyorsanız ne yapacaksınız? İşlemimiz çok kolay. Bir üst sırada bir çift 6 tek, bir üst sırada bir çift 7 tek, bu şekilde devam edeceksiniz. Sıra sonlarında trabzanları nasıl sayabilirsiniz? Yine burada 6 tek kaldıysa bir üst sırada doğru ilerlemişsiniz demektir. Ama 6 tek kalmadıysa arada yanlışlık yapmışsınız demektir. Bir çift 6 tek 8 tane trabzan ediyor. 12 çarpı 8 96. Demek ki bir sırada da 96 tane trabzanınızın olması gerekiyor. Sonraki sırada 9 çarpı 12 yani 108 tane ikili trabzanınızın olması gerekiyor. Onun gibi tek tek artık saymanıza gerek yok. Birinci sıralarda saymak kolaydı ama sonraki sıralarda buralarda denk gelmediyse bakarsınız arada nerede yanlış yapmışsınız. Orayı sökersiniz, tekrar örmeye devam edersiniz. Ben sadece tek tek saymak isteyenler için o şekilde trabzan sayılarını veriyorum. Şimdi artık sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağız. Tüm örgülerde gösteriyorum biliyorsunuz. Düzgün bitiş için yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Daha küçük bir tığ numarası alırsanız elinize daha rahat edersiniz. Düzgün bitişten kastım trabzan tepelerinin V harfine benzediğini söylemiştim. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Kanatları ve tepeleri kullanarak bir tane daha tepe oluşturacağız. En başta 3 zincir çekmiştik. Onu atlıyorum, ona dokunmuyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine arkadan giriyorum. Tüm V harfini alıyorum. İpi aldım ve arkaya çektim. Burada da son yaptığım ikili trabzan var.
Onun da sadece arka kanadına giriyorum. V harfi şeklinde arka kanadına girdim ve ipi alıp arkaya çektim. Bu şekilde bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Oluşturduğumuz trabzan tepesi de 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Tüm görünümü eşitlemiş olduk. Sonrasında birbirine dikerken daha rahat edeceğiz. Artık ipimi arkada gizleyebilirim. Burada gizlerken oluşturduğumuz tepeyi daraltmamaya dikkat ediyoruz. Öncelikle burada bir zincirle sabitliyorum. Sonrasında ipimi gizliyorum. Sökülmemesi için bir zincirle oraya sabitledim. Ve artık ipimi uygun yerlerden geçirerek gizliyorum. Ben sonrasında astar yapacağım. Siz astar yapmak istemiyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. İpi yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. En başta da sihirli halkanın ipi kaldı. Onu da yine ortası kapanana kadar çekiyorum. Ben bunlar kopmaz zannediyordum. Geçen eşimden, oğlumdan yardım istedim böyle motifleri kapatmaları için. Böyle çektikleri an koptu. O yüzden dikkat edin lütfen. Sonrasında ipiniz kaçabilir. Burada yine bir zincirle sabitliyorum. Ve halkanın etrafından ipi geçirerek gizliyorum. Yine ipimi kopardım. Öncelikle elimle düzeltiyorum. Bu şekilde el ütüsü yapıyoruz. Pamuk makrome ile yaptığımız çantaları, örgüleri ütüleyebiliyoruz. Tersinden ütüleyebilirsiniz. Parçanın uzunluğu yaklaşık 17,5 santim. Burada da şu şekilde bakıyorum. Yine burada da 17,5 santim. İki parçamız da eşit zaten. Siz de şimdi kaç sıra örmek istiyorsanız parçalarınızı hazırlıyorsunuz. Artık üzerine ön kanatlarından gülümüzü örmeye başlıyoruz. Şimdi artık gül yapraklarını yapmaya başlıyoruz. Buraları da yine detaylı şekilde anlatacağım. Birinci sırada 2 tane yaprak yapacağız. 12 tane ön kanadımız var. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kanadımız var. Zincirden sonraki kanada giriyorum. Buradaki zincirin dibinden sonraki kanada giriyorum. İpimi aldım. İpimi burada tutuyorum ve 2 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Parçalarda 3 zinciri bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. Buradaki 2 zinciri de aynı büstiyerde yaptığımız gibi kenarlar düzgün görünsün diye sadece düzgün görünmesi için çekeceğiz. Herhangi bir sayıya katmıyoruz. Trabzan olarak saymıyoruz. Ön kanada girdik. 2 tane zincir çektik. Tığın başına doluyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ön kanada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tığın başına doladım. Bir sonraki kanada, trabzan tepesinin kanadına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani yan yana 6 tane ikili trabzan olacak. İpimi de örerken arada bu şekilde gizliyorum. Yeni başlayanlar buralarda zorlanabileceği için buraları özellikle yavaş anlatıyorum. Lütfen örgü bilenler hızlandırarak izlesinler. 2 zincirle başladık. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir sonraki kanada 3 tane daha ikili trabzan yaptık. Toplam 6 tane ikili trabzan yaptık. Sonrasında yine 2 zincir çekiyorum. Bu sadece düzgün görünüm için. Tığın başına doladım, örgümü çevirdim. Aşağıda 6 tane ikili trabzan var. Her birine çift batıyorum. Birincisinden başladım. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
6 tane ikili trabzanımız vardı. Burada 12 tane ikili trabzanımız olacak. Sırasıyla her birine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yakın olsun diye kamerayı aşağı indirmiştim. Bu şekilde sürekli ses yapıyor, o yüzden böyle devam edelim. Sırasıyla 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Son bir trabzanım kaldı. Onun üzerine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 2 zinciri saymıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ikili trabzan oldu. Siz burada 14 tane yaptıysanız muhtemelen sondaki 2 zincirin tepesine de batmışsınızdır demektir. 2 zincirleri trabzan olarak kabul etmiyoruz. Benim verdiğim sayılara uyarsanız rahatça doğru sayılara ulaşırsınız. Burada sabitleme yapacağız. O yüzden yine ön kanatları sayarak devam ediyorum. Burada zincirden başladım. 1, 2, 3, 4 tane atladım. 5.'ye giriyorum. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. ...12 tane ikili trabzan yaptım. Aşağıdan 1, 2, 3, 4 tane ön kanadı atladım. 5.'sine kaydırdım. Burada sıkılıyorum. Bir zincir çektim. Burada ters sık iğne yapacağız. Geriye doğru döndüm. Son yaptığım ikili trabzanın tepesine girdim. İpi aldım ve 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Bu şekilde bir sonrakine girdim. İpi aldım ve 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Arkaya doğru sık iğnelerimizi örüyoruz. Geriye doğru ters sık iğne örüyoruz. Sırasıyla her bir trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Görüyorsunuz, yavaş şekilde gösteriyorum. Trabzanın tepesine girdim. 2 ilmeği birlikte çektim. Trabzanın tepesine girdim. 2 ilmeği birlikte çektim. ...12 tane ikili trabzan var. Her birinin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada son bir trabzan kaldı. Onun üzerine de bir tane sık iğne yaptım. 2 zincirin tepesini kullanmıyoruz. Görünümümüz de bu şekilde. Diğer yaprakta da aynı işlemi yapacağımız için iyice pekişmiş olacak. Yaprağımızı bu tarafta sabitledik. Artık burada da sıra sonuna gelince yine 5. iç kanada sabitliyoruz. Burada ilmekten kalan ip var, onu da kesmek istiyorum. Burada yine en son sık iğnemizi yaptık ve sabitleme işlemi yapacağız. Burada en son buraya sabitlemiştik biliyorsunuz. En son sık iğnemizi de ördük. Yine sabitleme işlemi yapacağız. Burada ne yapmıştık? 4 tane iç kanat atlamıştık. 5.'ye kaydırmıştık. Bu tarafta da aynı şekilde 4 tane atlayacağız. 5.'ye sabitleyeceğiz. Bizim yaprak yapmak için 2 tane ön kanada ihtiyacımız var. 5.'yi ve burada kaydırma yaptığımız kanadı kullanacağız. Tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane kanat atlayacağız. Buraya sabitleyeceğiz. Sabitlediğimiz ön kanadı ve yanındaki kanadı kullanarak bir tane daha yaprak yapacağız. 2 tane kanada ihtiyacımız var. Yan yana bunları kullanacağız. Battığım zaman buralar görünmeyebilir. O yüzden böyle detay vermek istedim. Son sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4 tane iç kanat atladık. 5.'ye ilmeğimi kaydırıyorum. 2 zincir çektim ve artık yaprağı örmeye başlıyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zinciri hesaba katmıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki ön kanada 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Diğer yaprağı sabitlediğim yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İşlemimiz değişmeyecek.
Yine 2 zincir çek, döndür ve tek tek 6 tane ikili trabzanın tepesine çift bat. Sırasıyla birinciye 2 tane ikili trabzan yaptım. İkinciye 2 tane ikili trabzan yaptım. Üç, 4, 5 ve 6. trabzan var. 6. trabzanın tepesine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirden sonra sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doğru yapmışsınız demektir. Diğerinde sık iğne yapmadan önce kaydırmıştık biliyorsunuz. Burada da yine kaydırma yapmamız gerekiyor. Kaydırma yapacağımız yer buradaki yaprağın dibi. Yaprağın dibine girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine ters sık iğne yapacağız. Trabzanlara bu şekilde giriyorum. Ve ters sık iğne yapıyorum. Yeni başlayanlar lütfen elimi takip ederek yapmaya çalışsın. Bu şekilde tığı döndürdüm. Tepeye girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekiyorum. Tepeye girdim. İpi aldım. 2 ilmeği birlikte çekiyorum. 12 tane trabzan tepesi var. 12'sine de aynı işlemi yapıyoruz. Son bir trabzan kaldı. Onun üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincirleri kullanmıyoruz. Yaprağı bu tarafta sabitledik. Bu tarafta da yine diğer yaprağın dibine sabitleyeceğiz. Bu şekilde de göstermek istiyorum. Sabitleyeceğimiz yer yine yaprağın dibi. Aslında yaprağı yaptığımız iç kanada sabitliyoruz. En son sık iğne yaptım. Yaprağı yaptım. İç kanada giriyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde elimle de düzeltip göstereceğim. İlk 2 yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi ilk sıradaki yapraklarımızı yaptık. Bir üst sıraya geçeceğiz. Burada da yaprak sayımız birer birer artacak. 3, 4, 5, 6, 7 gibi. İkinci sıradan da sonra da zaten yaprakları örüşü mantığımız çok değişmeyecek. Sadece battığım yerlere dikkat ederseniz sıra sonuna kadar sorunsuz şekilde ilerleyebilirsiniz. Elimden geldiğince yavaş ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan yerler olursa sorabilirsiniz. Birinci sırayı bitirdik. Bir üst sıraya nasıl çıkacağız? Burada ipimi bu şekilde sıkıladım. Bir zincir çektim. Başlarken nereden başlamıştık? Zincirin iç kanadını bırakmıştık. Bir sonraki iç kanattan başlamıştık. Yine aynı işlemi yapacağız. Bir zincir çektim. Zincirden sonraki iç kanattan ipimi kaydırıyorum. Bir üst sıraya çıkmış olduk. Yine 2 zincir çekiyorum. 2 zinciri herhangi bir sayıya katmıyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Birinci sırada 2 tane ön kanat kullanmıştık. Burada 3 tane ön kanat kullanıyorum ve trabzan sayısını 9'a çıkarıyorum. Her birine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birincisine 3 tane ikili trabzan yaptım. İkincisine 3 tane ikili trabzan yaptım ve üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yaptım. Toplam 9 tane ikili trabzanım var.
Birinci sırada trabzanlarımızı yapıyoruz. İkinci sırada 2 zincir çekip hepsine çift batıyoruz. İkinci sıraya geçiyorum. 1, 2 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Birinci trabzanın tepesinden çift batmaya başlıyorum. Sıra sonunda toplam 18 tane ikili trabzanım olmalı. Dokuz tane trabzanın tepesine de çift batalım. Sıra sonunda sayalım. 18 tane trabzanımız varsa sabitleme işlemine geçebiliriz. ...18 tane ikili trabzan var. Burada size göstermek için saymıyorum. Normalde kendim yaptığımda da sayıyorum. Belki yanlışlıkla 2 zincirin üzerine de yapmış olabilirim. O yüzden sayarak ilerledik. 18 tane ikili trabzan var. Yine kaydırma işlemini yapacağız. Bu sırada ikinci sırada ilerliyoruz. İkinci sıradaki ön kanatları kullanıyoruz. Birinci sıraya batmayın lütfen. 18 tane ikili trabzanı yaptık. İkinci sırada ilerliyorum. Zincirin dibinden saymayı unutmayın lütfen. 1, 2, 3, 4, 5 tane ön kanadı atladım. 6.'ya girdim ve ilmek kaydırdım. Bir alt sırada 5.'ye batmıştık. Burada 6.'ya batıyoruz. Sık iğne yapmak için ne yapacağım? Bir zincir çekiyorum ve trabzanın tepesine girerek ters sık iğne yapıyorum. Bunları hırkaları, bereleri süslerken de kullanıyoruz biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar ters sık iğne yapıyorum. Bu sıradan sonra artık tekrar ettiğim bölümleri atlayacağım. Hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Sadece battığım yerleri takip etseniz yeterli. Sıra sonuna kadar sık iğneleri yaptım. En son sık iğneyi yaptıktan sonra yine aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ön kanat atladım. Altıncısına 1, 2, 3, 4, 5 altıncısına kaydırıyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve buradan örmeye başlıyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bir sonrakine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve bir sonrakine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Toplam 3 tane ön kanat kullanıyoruz. Dokuz tane ikili trabzanı yaptık. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıkalım ve 18 tane ikili trabzan yapalım. Her bir tepeye 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 18 tane ikili trabzan yapalım ve sabitlememizi yapalım. ...18 tane ikili trabzanı yaptık. Artık kaydırmamızı yapacağız. Kaydırmaları bu şekilde yaparak iç içe bir görüntü elde ediyoruz biliyorsunuz. Burada yaprağın dibine geliyorum. Görüyorsunuz burada yaprağın çizgisi var. Oraya girdim ve ilmek kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve ters sık iğne örmeye başlıyorum. Ters sık iğne için tığı döndürdüm. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekiyorum. Ters sık iğnemizi de aynı şekilde örüyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Son ters sık iğnemi de yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 kanat atlıyoruz. Altıncısına giriyoruz. İpi aldık ve kaydırdık. 1,
2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki kanada giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir sonraki kanada giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki kanat neydi? Bizim burada kaydırma yaptığımız, sabitlediğimiz kanattı. Orayı da kullanıyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplam yine 9 tane ikili trabzana ulaştık. 2 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Örgümü döndürdüm ve sırasıyla hepsine çift batıyorum. 18 tane ikili trabzan yapalım. Sonra beraber sabitlememizi yapalım. Bu sıradaki birinci yaprağı yaptık, sabitledik. İkinci yaprağı yaptık, sabitledik. Üçüncü yapraktayız, sonra yapraktayız artık. 18 tane ikili trabzanı yaptık. Ne yapıyorum? Buradaki yaprağın dibine geldim. Ve kaydırmamı yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve sırasıyla ters sık iğne yapıyorum. Yaprağın dibine kaydırdık. Ayağına battık. Ve bir zincir çektik. Ters sık iğnemizi yapıyoruz. Sonraki sıralarda da hep aynı şeyi yapacağız. O yüzden yaprak örme aynı şekilde devam edecek. Siz artık bir bütün örgüyü bitirdiğinizde, bir daha aynı çantayı yapmak istediğinizde bakacaksınız, hiç herhangi bir videoya bakmaya gerek duymadan zaten mantığı oturmuş olacak. Kendiniz yapabileceksiniz. Üçüncü yaprağımızı da yaptık. Yine en son sık iğneden sonra kaydırmamızı yapıyoruz. Kaydırmayı nereye yapacağız? Buradaki boşluğu takip ettim. Buradaki yaprağın dibine kaydırıyorum. Boşluğu takip ettim. Ayağına kaydırıyorum. Şöyle net görünsün diye uğraşıyorum. Boşluktan takip ettim. Tığımın takıldığı ilk yere, aslında ilk ayağa girdim ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip bu sırayı bitiriyorum. Şöyle elimizle de düzeltelim. İkinci sıramız da bitmiş oldu. 3 tane yaprağımızı yaptık. Bir sonraki sırada 4 tane yaprak yapacağız. Artık kaç sıra yaparsak yapalım yaprak yapışımız değişmeyecek. 3 tane ön kanat kullanacağız. 9 tane ikili trabzan yapacağız. Bir üst sıraya çıkacağız. Çift batacağız. Sabitlememizi yapıp sık iğnemizi, ters sık iğnemizi yapacağız. Yaprak yapma işlemimiz değişmeyecek. Sadece aradaki batacağımız sayılar değişecek. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Artık 4 tane yaprak yapacağız. Yeni başlayanlardan isteğim, anlamadım diye bırakmayın lütfen. Hep aynı şeyi yapacağız. O yüzden iyice pekişecek. Burada 5.'ye batmıştık. Burada 6.'ya battık. Bir üst sırada 7.'ye batarak yapacağız yapraklarımızı. Yaprak örümümüzde hiçbir şey değişmeyecek. Bir zincir çektik. Bir sonraki sıraya çıkıyorum. Buradaki zincir noktasından sonraki kanada girdim ve ipimi kaydırdım. 2 zincir çekiyorum ve oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane kanat kullanacağız ve 9 tane ikili trabzan olmuş olacak. Birinci kanadı kullandık. Bir sonrakine geçiyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dokuz tane trabzan oldu. 2 zincir çekelim, örgümüzü döndürelim ve hepsine çift batalım. Buraları artık biliyoruz, hızlı hızlı geçebiliriz. 18 tane ikili trabzanı yaptık. Şimdi sabitleme işlemi yapacağız. Burada dikkat etmemiz gereken yer aynı sırayı kullanmamız.
yanlışlıkla aşağıdaki sıralara batmıyoruz. 18 tane ikili trabzan yaptık. Zincirin dibini atlamadan lütfen. Burayı dikkat edelim. Buradan başlıyoruz. Zincirin dibinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kanat atladım. 7.'ye sabitliyorum yaprağımı. Kaydırmayla sabitliyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve trabzanların üzerine ters sık iğne yapıyorum. Ters sık iğneyi de biliyoruz artık. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Son sık iğneyi yaptım. Bu tarafta da aynı 6 tane kanat sayıyorum. 7.'ye sabitliyorum. Sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kanat atladım. 7.'sine sabitliyorum. Buraya sabitledim. Sabitlediğim yerden de yaprak örmeye başlıyorum. Sabitlediğim yeri, bir yanındakini ve bir yanındakini kullanıyorum. 3 tane kanadı kullanarak 9 tane ikili trabzan elde ediyorum. Başlarken 2 zincir çekiyorum. Bunu herhangi bir sayıya katmıyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla bir sonrakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir sonraki kanada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekelim. Örgümüzü döndürelim. Her birinin tepesine çift batalım. 2 tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonunda 18 tane ikili trabzanımız olsun ve sabitleme işlemimizi yapalım. Buralar zaten aynı biliyorsunuz. 18 tane ikili trabzan yaptık. Artık sabitleyeceğiz. Sabitlerken ne yapıyorum? Buradaki boşluktan başladım. Tığın ilk takıldığı yere, ilk takıldığı ayağa ipimi sabitliyorum. Boşluktan geldim. Tığım buraya takıldı. İpimi aldım ve kaydırdım. Herkes için nasıl kolay gelirse o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Önceki sıralarda farklı anlatmıştım. Yine bir zincir çekiyorum ve ters sık iğne örmeye başlıyorum. Yine sıra sonuna kadar devam edelim. Ters sık iğnelerimizi yaptık. Sırasıyla sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'ye sabitliyorum. Kaydırıp sabitliyorum. Kaydırdığımız yerden de artık yaprak örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3 tane kanat kullanacağız. 9 tane trabzana ulaşacağız. 2 zincirle başladım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla 9 tane ikili trabzanımızı yapalım. Dediğim gibi yaprak yapım şeklimiz değişmeyecek artık. Kaç sıra yaparsak yapalım. 3 tane kanadı da kullandım. Dokuz tane ikili trabzanı yaptım. Şimdi 2 zincir çekelim. Örgümüzün arkasını çevirelim. 18 tane ikili trabzan yapıp sıra sonunda buluşalım. Örgünün arkasını döndürdüm. Her birine çift battım ve 18 tane ikili trabzan var. Buradan boşluktan başladım. İpim buraya takıldı. Ve ilmeğimi sabitliyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve ters sık iğne ile devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ters sık iğne ile gelelim. Ve diğer yaprağımızı yapalım. Ters sık iğnelerimizi yaptık. Yine burayı detaylı şekilde göstermek istiyorum. Ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane atlayıp 7.'ye kaydıracağız. Kaydırdığımız yerden de yaprak örmeye başlayacağız. Bir alt sırada da aynı şeyi yapmıştık. 1, 2, 3 tane kanat kullanacağız. Kullandığımız 3. kanat bizim yaprağı kaydırdığımız yer. Son sık iğneyi yaptım. Aşağıdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kanat atladım. 7.'ye kaydırıyorum.
Artık son yaprağımızı yapıyoruz. 1 2 zincir çektim. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla yine 3 tane kanadı kullanarak 9 tane ikili trabzan elde edelim. Dediğim gibi sadece battığım yerlere dikkat etseniz örümü çok zevkli. Hep aynı şeyleri yapıyoruz çünkü. Dokuz tane ikili trabzanı yaptık. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Döndürdüm ve 18 tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonunda buluşalım. Yine sıra sonuna kadar geldim. 18 tane trabzanı yaptım. Buradaki boşluktan geldim. Tığım buraya takıldı. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve ters sık iğnelerimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar ters sık iğne ile gelelim. Son kaydırmamızı da yapalım ve bir üst sıraya çıkalım. Sırasıyla tüm ters sık iğneleri yaptım. Yine kaydırmamızı yapıyoruz. Buradaki boşluktan girdim. İpim buraya takıldı. İpimi alıyorum ve kaydırıyorum. Buradaki ilmeğim biraz büyük oldu. Buraya kaydırıyorum. Ve 4 tane yaprağı da yaptık. Artık bir zincir çekip bir üst sıraya çıkabiliriz. Bir üst sırada 5 tane yaprak yapacağız. Yaprak örüm şeklimiz değişmeyecek. 9 tane trabzandan yaprak elde edeceğiz. Örgüye ikinci günden devam ediyorum. 2 tane parça yapmıştık. Ben birinde gülü hazırladım ve arkasına astarı diktim. Buradaki parçayı hazırladığımızda da astarı nasıl hazırladığımı size söyleyeceğim. Çanta bir gün içinde örülebilecek bir çanta. Sadece video çektiğim için günlere bölüyorum. Videoyu da düzenlediğim için normalde bir günde bitirebileceğiniz bir çanta. Kaldığımız yerden yapraklar örmeye devam ediyoruz. Bir üst sırada 5 tane yaprak öreceğiz. Burada 5. kanada kaydırmıştık. Burada 6. kanada kaydırmıştık. Burada 7. kanada kaydırmıştık. Bir üst sırada trabzanlar tam denk gelmediği için birinci yaprağımızı 7. kanada kaydıracağız. Sonrakileri 8'e kaydıracağız. Tek fark eden o. Yaprak örüşümüzde değişen bir şey yok. Sadece hangi kanada battığıma o sayıya dikkat ederseniz yeterli olacaktır. Sonrasında hızlı hızlı yapraklarımızı örmeye devam edeceğiz. En son kaydırmamızı yapmıştık. Bir zincir çekmiştik. Yine zincirin yanındaki kanattan giriyorum. İpimi kaydırdım. Yine 2 zincir çekip yaprağımı örmeye başlıyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki kanada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir sonraki kanada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplam yine 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir üst sıraya çıkıyoruz 2 zincirle. Yine hepsine çift batalım ve 18 tane ikili trabzan yapıp burada buluşalım. Yine 18 tane ikili trabzanı yaptık ve sabitleme işlemini yapacağız. Dikkat edeceğimiz nokta neydi? Buradaki sırayı kullanıyoruz. Bir alt sıraya geçmiyoruz yanlışlıkla. Sadece bu yaprağı 7. kanatta sabitleyeceğim. Bu tarafta ve diğer tarafta. Sonrasında 8-8 devam edeceğiz. Trabzanlarımız denk gelsin diye bunu 7.'ye sabitleyeceğim. Zincirin kanadından saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'ye sabitliyoruz. Kaydırdım, sabitledim ve bir zincir çekip yine sık iğne örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne ile gelelim. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Bu tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kanada ipimi sabitliyorum. Böyle burayı sıkılıyorum ve ipimi sabitliyorum. Sadece burada 7.'leri sabitledik. Sonra yine 1, 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Çanta tek videoya yetişsin istiyorum. O yüzden bu yaprak bölümlerini, tekrar bölümlerini hızlıca geçelim ve battığımız yerleri teker teker göstereyim. 18 tane ikili trabzanı ördüm. Şimdi artık sabitleme işlemini yapacağım. Sabitleme yaparken ne yapıyoruz? Buradan boşluktan girdik. İlk takılan yere, yani burada 3 tane ikili trabzan örmüştük yan yana. Onun ipine giriyorum ve kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve ters sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar ters sık iğne yapalım. 7 tane kanat atlayacağız. 8.'ye sabitleme işlemini yapacağız. Son sık iğneyi de yaptım. Artık ne yapacağız? 8 ilerleyeceğiz. Birinciden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. kanada girdim. İpimi burada sıkılıyorum. Ve kaydırdım. Tekrar yaprak örmek için 2 zincir çekiyorum. Ve yan yana 3 tane kanat kullanacağım. Her birine de 3 tane ikili trabzan yapacağım. 9'a tamamlayalım. 2 zincir çekelim. Bir üst sırada 18 tane ikili trabzanı yapalım. Ve devam edelim. 18 tane ikili trabzanı yaptım. Buradaki kanadın ipine batıyorum. Ve kaydırıyorum. Yaprağın dibine kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve sık iğne örmeye devam ediyorum. Yaprak kısımlarını ve sık iğne kısımlarını geçiyorum hızlıca, ama battığım yerleri geçmeyeceğim. Yeni başlayanların aklı karışmasın. Geriye dönüp sarıp izlemesinler. Battığım yerlerin hepsini göstereceğim. Yine son sık iğneyi de ördüm. 8 devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye batıyorum ve kaydırıyorum. Buradan yaprak örmeye başlıyorum. Yine 2 zincir çekelim. Yan yana 9 tane ikili trabzan yapalım. Bir üst sırada 18 tane ikili trabzanımız olacak. Sonra kaydırma yerimize gelelim. 18 tane ikili trabzanı yaptım. Yine buradaki yaprağın dibine sabitliyorum. Boşluktan geldim ilk takılan yere, yani kanadın ipine girip sabitliyorum. Tekrar bir zincir çektim ve ters sık iğne örüyorum. Yine örgü bilenler bütün sık iğnelerini yapsınlar. 8. kanada kaydırıp yaprağını yapmaya başlasınlar. Sık iğneleri yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.'ye kaydırıyorum. Biliyorsunuz 3 tane kanat kullanıyoruz. 1, 2, 3. Kullandığımız en son kanat da buradaki kaydırma yaptığımız kanat oluyordu. Sonrasında şimdi örgümüze devam edebiliriz. Son bir yaprak kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.'ye kaydıracağız ve son yaprağımızı yapacağız. Burada sayılarımız birebir yine denk geldi. Yan yana 3 tane kanat gerekiyor. 3. kanat bizim yaprağımızı kaydırdığımız kanat olması gerekiyor. 8 tane yaparak bunu sağlamış olduk. Yine 8. kanada batıyorum ve son yaprağımı da yapıyorum. Yine son yaprağımızı yapalım. 18 tane ikili trabzan elde edelim ve son kaydırmalarla bu sırayı bitirelim. 18 tane ikili trabzanı yaptım. Artık son yaprağımızı da sabitliyoruz. Tekrar bir zincir çektim ve ters sık iğne yapıyorum. Bu aşamada artık ipimi değiştireceğim. Çünkü ipim bitti. Bu aşamadayken 250 gramı kullanmış olduk. Hem de nasıl ip değiştirileceğini size göstermiş olacağım. Sıra sonuna kadar gelelim. İpim ters sık iğne yaparken bitti. Artık onu nasıl değiştirebilirim? Normal düz şekilde örerken yapmak benim için daha kolay, ama ters sık iğne olduğunda nasıl yapacağım? İpimi, biten ipimi en son ördüğüm yerden alıyorum. Örgünün arkasına gizleyebilmek için daha küçük bir tığ numarası alacağım. İpi arkaya çektim. Bu şekilde. Yeni aldığım ipi de aynı yerden çekiyorum. Başlayacağım ipte arkaya aldım. İkisini birlikte tutuyorum ve yeni iple örmeye devam ediyorum. Buradaki ilmeği sıkılayacağım önce. 2 ipi arkada tutuyorum. Yeni aldığım iple sık iğne örmeye devam ediyorum.
Sonrasında ipleri örgünün arkasına gizleyeceğim. Yaprağın arkasına gizleyeceğim. Son sık iğneyi de yaptık. Artık son birleştirmemizi yapıp bir üst sıraya çıkacağız. Yine yaprağın dibine geliyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Ve bir üst sıraya çıkabilirim. Bir üst sırada 6 tane yaprak yapacağız. Artık işimiz kolay bu sırada. Herhangi bir sayı denk getirmeye çalışmayacağız. Hep 8. kanatlara batacağız. Örgüyü bilenler artık mantığı anlamıştır. 8. kanatlara batarak bu sırayı da bitirebilirler. 6 tane yaprak yapacağız. Bir zincir çektim. Zincirin dibindeki kanattan bir önceki kanada giriyorum ve kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve yaprağı yapmaya başlıyorum. Yaprakta değişen hiçbir şey yok. 3 tane kanat kullanacağız. 9 tane ikili trabzan elde edeceğiz. Bir üst sırada 18 tane ikili trabzanımız olacak. Sıra sonunda yine kaydırma işleminde buluşalım. 18 tane ikili trabzanı yaptım. Burada yapacağımız işlem aynı sırayı takip ederek 8. kanada kaydırmak. Burada önemli olan nokta ne? Zincirin dibinden başlamayı unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.'yi kaydırıyorum. Kaydırdım ve bir zincir çekip sık iğnemi örüyorum. Yine sık iğneleri yapalım. 8.'ye kaydıralım. Oradan yaprak örmeye başlayalım. Ve yine 18 tane ikili trabzan yapıp kaydırma işleminde buluşalım. Yine 18 tane ikili trabzan yaptık. Yaprağın dibine kaydırıyorum. Bir zincir çekip ters sık iğne örüyorum. Yine son sık iğneyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. kanada giriyorum. Burada ilmeğimi sıkıladım ve kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekip buradan örmeye başlıyorum. 1, 2 tane yaprağımızı yaptık. Geriye 4 tane yaprak kaldı. Burada herhangi bir sayı değişikliği olmadığı için 8.'lere batacağımız için kalan 4 yaprağı da yapalım ve sıra sonunda artık bir üst sıraya çıkalım. Daha birleştirmemiz var, askıları takmamız var, yapmamız var. O yüzden artık aynı tekrar olan yerleri hızlı hızlı geçebiliriz. Son yaprağı da yaptım. Artık buraya sabitliyorum. Ve bir zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Zincirin altındaki kanattan bir önceki kanada giriyorum yine. 2 zincir çekiyorum. Yan yana 3 tane kanat kullanacağım. 9 tane ikili trabzan elde edeceğim. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıkacağım. Toplam 18 tane yine ikili trabzanım olacak. Bu sırada sayılarımız denk gelmiyor demiştim. Ben de burada yaparken deneme yanılma yöntemiyle yapıyorum. Böyle iplerimi bağlıyorum nereleri yapacaksam ve size uygun olan şekilde, özellikle yeni başlayanların kafasının karışmayacağı şekilde sayılar vermeye çalışıyorum. Burada yapacağımız işlemde birinci yaprağı 9. kanatlara yapalım. Sonrasında 8-8 denk geliyor. Birincisini bu tarafta da diğer tarafta da 9'unculara yaptığımda, sabitlediğimde diğerlerine 8-8 batsak sıra sonuna kadar sorunsuz şekilde ilerliyoruz. 18 tane ikili trabzanı yaptım. Zincirden itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'uncuya sabitliyorum. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Ve ters sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda da sık iğnenin sonunda yine diğer tarafta da 9. kanada kaydıracağız. Sonrasında artık hep 8-8 ilerleyeceğiz. Örgü bilenler sıra sonuna kadar 7 tane yaprağını da o şekilde yapabilir. Zaten burada nereye battığımı göstereceğim. Bir sonrakinde 8.'lere battığımızı göstereceğim. Ve sıra sonuna kadar hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Yine son sık iğneyi yaptım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'uncuya girdim ve kaydırdım. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve buradan yaprak örmeye başlıyorum. Bu yaprağı da göstereceğim. Artık 8 devam edeceğiz. 18 tane ikili trabzan yaptım. Burada yaprağın dibine kaydırıyorum. Ve ters sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çektim ve ters sık iğnemi örüyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Son sık iğneyi de ördüm. Artık 8 batacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. kanada girdim ve buradan 2 zincir çekip 1, 2, 3 tane kanada 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir üst sırada 18 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya kaydırıp bir zincir çekip ters sık iğne örmeye devam ediyorum. Sonra ters sık iğneden sonra yine 8. kanada kaydırıyorum ve oradan yaprak örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar hep 8 atlayacağız. Sıra sonuna kadar artık yapraklarımızı yapalım ve astar detayına geçelim. 7. yaprağı da yaptım ve sıra sonuna kadar geldim. Biliyorsunuz bu sırada sadece 1. yaprağı yaparken sağda ve solda 9. kanada batıyoruz. Sonra 8 devam ediyoruz. Yine 7. yaprakta son sık iğnemi yaptım. Artık burada son kaydırmamı yapıp ipimi keseceğim. Bir zincir çektim ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Burada ben size daha rahat gösterebilmek için buraları düzeltmedim. Normalde elimizle düzelttiğimizde parçamız da düzeliyor. İki tane parçayı da hazırladık. Artık iplerimizi gizleyeceğiz ve size astar detayını göstermek istiyorum. Bir zincir çekmiştik. İpi burada arkaya alacağım. Ve parçada ipimi gizleyeceğim. Dediğim gibi astarsız da kullanabilirsiniz. Zaten herhangi bir delik olan çanta olmadığı için herhangi bir deliği yok. İçindeki eşyalar düşmeden kullanabilirsiniz. Yeteri kadar gizledim ve kalan ipimi kesiyorum. Astar detayını da şöyle göstermek istiyorum. Önünüze astar kumaşınızı yerleştirdiniz. Ben burada hem yıkanabilir hem silinebilir bir tane astar kumaşı tercih ettim. İçine sonrasında koyduğunuz bir krem akabilir ya da makyaj malzemesi bulaşabilir. Onları hemen silerek temizleyebilirsiniz. Bu şekilde yerleştirdim. Üzerine çantamı koydum. Diğer çantalarda yaptığım gibi 1 santimlik pay bırakarak kalemle çizdim ve çizdiğim yerden astar kumaşını kestim. Bu şekilde üzerine yerleştiriyorum. Düz yüzü bu tarafta, ters yüzü çantaya bakıyor. 1 santimlik pay bırakmıştım. Oraları kıvırarak elimle diktim. Böyle kıvırdım sırasıyla ve diktim. Bu şekilde. Makineniz varsa makineyle de dikebilirsiniz. Gül yapraklarını yapmadan. Ben artık burada da astarlamamı yapacağım. Sonrasında iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Yapraklarımızı örmüştük. Ben ikisine de astarlarımı diktim elimle. Artık birleştirmeye geçebiliriz. Ağız kısmında iki tarafta da 35 tane trabzan bıraktım. Geri kalanları birleştirdim. Sonrasında artık sapımızı takacağımız yeri yapacağız. Çanta sapımızı takacağımız yeri yapacağız. Burada da 4 tane işaretleyicim var. İşaretleyiciniz yoksa iplerinizi kesersiniz küçük küçük. Buradaki trabzan tepelerinden geçirip bağlarsınız. İlla ki işaretleyiciye ihtiyacınız yok. 4 tane işaretleyiciyi yanınıza koyun ya da 4 tane ipi kesin. Artık trabzan tepelerine onları yerleştirelim. Öncelikle ne yaptım? Bizim 3 zincir noktamız var biliyorsunuz, bir üst noktaya çıkarken burada görünüyor. Diğer trabzanlardan farklı şekilde. Onu çantanın altında kalsın diye birleştirdiğimde çok göze batmasın diye aşağı noktaya denk getirdim.
İkisinde de 3 zincir buluyorsunuz. Burada da 3 zincir noktam burada. Onlar aşağıya denk gelsin. Yapacağımız işlem zincir noktaları bu şekilde bize doğru baksın. Biz üst taraftan trabzanlarımızı ayıralım. Çantamızı birleştirdiğimizde zincir noktaları altta kalsın. Çantanın altında kalsın, görünmesin. Zincir noktası bize bakıyor. Göz kararı artık bu şekilde tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir yerden saymaya başlayabilirsiniz. Ben buraya trabzan tepesine işaretleyiciyi taktım. Buradan itibaren saymaya başlıyorum. Taktığım yerden itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye saydım. 35.'ye geldim. 35.'nin üzerine de bir tane işaretleyiciyi taktım. Diğerinde de aynı işlemi yaptım. Zincir noktası bana bakıyor. Göz kararı bu şekilde elimde tuttum. Buradan işaretleyiciyi taktım ve işaretleyiciyi taktığım yerden itibaren 35 tane trabzan saydım ve 35.'ye burada işaretleyiciyi taktım. Bunlar bize karşılıklı şekilde birleştirirken yardımcı olacak. İşaretleyici yoksa iple oraları bağlıyorsunuz. Yine 3,5 milimle devam ediyoruz. Kaydırma işlemiyle birleştirme yapacağız. Size dikmek kolay geliyorsa siz dikerek de, iğne ile dikerek de birleştirebilirsiniz. Önemli olan birleşmesi, nasıl birleştiğinin bir önemi yok. Sadece görünüm farkı yaratır. Bu şekilde yine sihirli halka yapar gibi girdim ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Burası bizim ağız kısmımız. 35 tane ekili trabzan bıraktık. Buradan birleştirmeye başlıyoruz. Buradan başlayacağız. Diğer tarafa kadar birleştireceğiz. Yan yana tutuyorum. Kare motifleri olsaydı daha rahat gösterebilirdim ama bunda da açıklayıcı şekilde göstereceğim. İlmeğimizi yaptık. İlmeği tığdan çıkardık. Size düzgün gösterebilmek için biraz ördüm. Sonrasında söktüm. Gördüğünüz gibi trabzan tepelerinin sadece iç kanatlarına girerek birleştireceğim. Trabzan tepesi V harfine benziyordu. Sadece iç kanatlarına girerek birleştireceğim. Sağda iç kanada giriyorum, solda iç kanada giriyorum. İlmeği tığdan çıkarmıştım. İşaretleyiciden sonraki trabzanın iç kanadından başlıyorum. İşaretleyiciye dokunmuyorum. İşaretleyiciden sonraki trabzan tepesinin iç kanadına giriyorum. İç kanada girdim. İlmeği aldım ve iç kanattan kaydırıyorum. Burada ipimi sıkı sıkı tutuyorum ki ilmeğim oradan kaymasın, kaçmasın. Sağda hangisine girdiysek solda da ona giriyoruz. İşaretleyiciden sonraki iç kanada giriyorum. İpimi aldım ve kaydırıyorum. Buradaki ilmek dışarı kaçmasın diye uğraştım sadece. Buradan tepenin dışına taşmasın diye. Birincilerden birleştirmeye başladık. Sağda ikinci trabzan tepesinin iç kanadı, solda ikinci trabzan tepesinin iç kanadı. Tığın üzerine 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekiyorum. Sağda 3. trabzan tepesinin iç kanadı, solda 3. trabzan tepesinin iç kanadı ve üçünü birlikte çekiyorum. Sırasıyla tepelere giriyoruz. İç kanatlara giriyoruz. Tığın üzerindeki 3 ilmeği tek seferde çekiyoruz. Biraz örerek göstereceğim. İğne ile dikmek size rahat geliyorsa iğne ile de dikebilirsiniz. İç kanatları ya da tepeleri alabilirsiniz. Buradan geçen ipi sıkmıyorum, yoksa 3 ilmeği çekmem çok zor olur. Öncelikle görüntüsünü göstermek istiyorum. İşaretleyicilerin olduğu tepeye dokunmadık. Bir sonrakinden başladık birleştirmeye. İlkinde ilmeği kaçırmamaya çalıştım. Sonrasında sağdakine ve soldakine girdim. Tığın üzerindeki 3 ilmeği tek de çektim. Kaydırmalarımız da yine V harfi şeklinde görünüyor. Sırasıyla sağda hangisine girdiysem solda da ona girmek zorundayım. Sağda 12.'ye girdim. Solda 12.'ye girdim ve üçünü birlikte çekiyorum. Sırasıyla iç kanatlara girip tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyoruz.
Bu şekilde buradaki işaretleyicilerin olduğu yere kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Diğer tarafa kadar birleştirdik. Artık sıra sonunda işaretleyicilerin olduğu yere dokunmuyoruz. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Birleştirmemizi de tamamlamış olduk. Artık işaretleyicileri de çıkartabilirim. Ağız kısmında iki tarafta da 35 tane ikili trabzan var. Bu tarafta ilmekten kalan ipi gizleyeceğim. Bu tarafta da kestiğimiz ipi gizleyeceğim. Burada zaten ilmekle başlamıştık. Bir zincirle. Çantanın içine giremediğim için mecburen dışarıda gizleyeceğim. İlmeği dışarı aldım. Burası başlangıç yerimiz. Zaten ilmeğimiz bir zincirle orada sabit. Bu taraf ilmekle başladığımız taraftı. Diğer tarafta bir zincir çekip ipimizi koparmıştık. Orada yine bir zincir çekip sabitleyeceğiz. Sonrasında gizlememizi yapacağız. Burada bir zincir çekmiştik. Yine örgünün dışına alıyorum. Burada yine bir zincirle buraya sabitliyorum ki ördüğüm yerden böyle sökülerek gelmesin. Bir zincirle buraya sabitledim. Ve yine kaydırmaların altına V harfinin altına gizliyorum. Artık çanta saplarına geçebiliriz. Ben burada bu şekilde saplar kullandım. Çanta sapının genişliği 13 santim, boyu da 12 santim. Burada sapımızı takmak için sık iğneler öreceğim. Onun için de 35 tane trabzan ayırmıştık biliyorsunuz. Sağda ve solda yine 10 tane trabzan ayırdım. 15 tane kalan trabzanın üzerine de sık iğne ördüm. Yine aynı işi yapacağız. Sizin şimdi sapınız küçük olabilir. Benimki 13 santim. Ona göre de 15 tane trabzan tepesi bıraktım. Sizinki küçükse, daha küçükse ya da yuvarlak yapmayı düşünüyorsanız o zaman ona göre sık iğneler yaparsınız. Çanta sapımız aynı değilse lütfen kendi çanta sapınıza göre ayarlayın. İki tarafta da aynı işlemi yapacağız. Buradan bu taraftan başlayalım. 35 tane trabzan tepesi ayırmıştık. Birinciden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 taneyi bırakıyorum. 11.'nin üzerinden örmeye başlayacağım. 11.'nin üzerinden sık iğne örmeye başlıyorum. 11.'nin üzerine girdim. İpimi aldım. İlmeği de arada gizleyeceğim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane sık iğne ördüm. Diğerine geldim. Bir tane sık iğne ördüm. Sık iğne için tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekiyoruz. 15 tane sık iğne yapacağız. 4. yaptık. 5. yaptık. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15. Bu tarafta da 10 tane trabzan tepesi kalmalı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane trabzan tepem kalmış. 1 2 3. 3 sıra sık iğne örmüşüm. Benim buradaki sapımı kavramak için yeterli gelmiş. Bir zincir çekiyorum, döndürdüm ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Sırasıyla tüm sık iğnelerin tepesine sık iğne yapıyorum. 15 tane sık iğne olacak. Bu şekilde 15 tane sık iğne yaptım. Yine bir zincir çektim, döndürdüm ve dibinden itibaren sık iğne örmeye başlıyorum.
Yine 15 tane sık iğne öreceğiz. Üç sıra boyunca sık iğnelerimizi ördük. Bu şekilde çanta sapını alıyorum. Böyle döndürüyorum. Kavruyor mu? Evet, kavruyor. Artık bırakabilirim. Siz yaptınız. Kavramıyorsa bir sıra daha örersiniz. Çok fazla sıra yaparsanız çanta sapı içinde oynayacaktır. Onu istemediğimiz için kavrayana kadar örseniz yeterli. Burada yine yeteri kadar ip bırakıyorum. Ve artık çantamı sabitleyeceğim. Sapımı sabitleyeceğim. Dikebileceğim kadar, birleştirebileceğim kadar ip bırakıyorum. Burada iğneyle yapsak daha kolay olacak. O yüzden iğnemi alıyorum hemen. Sırasıyla ipim burada kalmıştı. İpimi kesmiştim. Sık iğnenin dibine, örmeye başladığımız yere, trabzan tepesine giriyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Buradan sabitledim. Örgü bilenler şimdiye kadar dikmiştir zaten. Yeni başlayanlar için göstermek istiyorum. Burada sık iğnenin dibine batacağım. Yukarıda da sık iğnenin tepesine batacağım. Burada görüyorsunuz ikinci sık iğnenin dibine batıyorum. Yukarıda da ikinci sık iğnenin tepesine batacağım. İkinci sık iğnenin dibine girdim. Bu tarafta da ipimi aldım. İkinci sık iğnenin tepesine batıyorum. Burada üçüncü sık iğnenin tepesine girdim. Bu tarafta da üçüncü sık iğnenin dibine batıyorum. Dördüncü sık iğnenin dibi. Ve dördüncü sık iğnenin tepesi. Bu şekilde dikişimizi yapalım. Yine bir zincirle sabitler gibi ipimi buradan geçirdim ve artık görünmeyecek yerlerden gizleyebilirim. En son artık ipimi de kestim ve çanta sapını sabitledim. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Sadece hatırlatma olarak bazı yerlerini göstereceğim. Sonrasında hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Kenardan 10 tane trabzan tepesi atlayıp 11.den başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11.den örmeye başladım. İlmeğimi de arada gizliyorum. 15 tane sık iğne örelim. Bir zincirle bir üst sıraya çıkalım. Toplam 3 sıra sık iğnemizi örelim. Yine 3 sıra boyunca 15 tane sık iğne ördüm. Birleştirebileceğim kadar, dikebileceğim kadar ip bırakıp kesiyorum. Çanta sapını içeri aldım. Bir tepesine batıyorum, bir dibine batıyorum. İlk başladığım sıranın dibine battım. Ve buraya sabitledim. Ben diğerini de size gösterebilmek için döndürdüm. Döndürmenize gerek yok. Bu şekilde bir tepesine, bir dibine batarak ipinizi sabitleyebilirsiniz. Sapınızı sabitleyebilirsiniz. Çanta saplarımızı diktik. Bu şekilde çok tatlı oldu. Şimdi askılarımızı yerleştirelim. İçine isterseniz çıt çıt da dikebilirsiniz. Sonrasında çantamız bitmiş olacak. Kenarlarına yine aynı renkte askılarımı taktım. 110 santimlik zincir askımı taktım. İstiyorsanız bu askıyı takmadan da sadece elinizde kullanabilirsiniz. 110 santim askı yeterli geliyor. Yanına herhangi bir halka takmadım. Sadece çantanın içine geçirdim. Toplam 310 gram ip kullandım. 250 gramlık iplerden alıyorsanız 2 tane ip alıyorsunuz. Sonrasında ikinci ipinizden bu kadar artıyor. Onunla da küçük bir çanta yapabilirsiniz. Tabanlar 17,5 santimdi.
Yaprakların açılmış haliyle de bu şekilde 21-22 santimlik bir çantaya ulaşmış olduk. Elimden geldiğince her detayı anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan şeyler olursa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz deyip de vedalaşamayan misafirler vardır ya, onun gibi oldu. Mankenin üzerinde anlatarak göstermek istedim. Çanta saplarını bu şekilde içeri alarak da kullanabilirsiniz. Tek omzumuza taktığımızda da böyle pantolonumuzun yanına gelecek kadar uzunlukta. Elde de göstermek istiyorum. Elimizde tuttuğumuzda da bu şekilde askıları içeri alabiliriz. Çıt çıt diktiğimizde buradaki boşluk görüntüsü de olmayacak. Çok şık bir çanta olacak. Diğer renklerini yaptığımda da Instagram'da paylaşacağım. Orada görebilirsiniz. Bu şekilde artık videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.